Ha, zafer havası bilgi estiriyorlar mı vermişti. orada? Dün, Yaşasın işte Cezire'ye Hizbullah, ne Hizbullah'tan güzel İsrail'i vurdu diyorlar mı? bu saldırıdan dakikalar sonra. Evet. Ya şöyle dedi mesela insanlar, ya şaşırmadık dediler. Biz zaten Hizbullah'ın gücünün yerinde olduğunu biliyoruz şeklinde yorum yaptılar. Ama ben sordum, Hizbullah'ın bir lideri bile yok. Hizbullah'ın başında bir isim bile yok şu an. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda yeteri kadar kadroları vardır, Hizbullah bilir işini şeklinde mesela biri bana böyle bir yorum yaptı. Bu arada Hizbullah'tan üst düzey bir isim El Cezire'ye yaptığı bir konuşmada şöyle söyledi. Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in derinliklerine kadar ulaşabiliyoruz dedi. Ve bazı yine Lübnanlılardan da şu yorumu duydum açıkçası. Şunu söylediler, daha başlangıç. Hizbullah devam edecektir, çok daha sert cevap verecektir. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyoruz diyenler de oldu Lübnanlılarda. Hani böyle bir sevinç havası, işte önceden şey görüyorduk, böyle silah sıkılıyor. Zaman zaman sevinç olduğu zaman havaya silah sıkılıyor. Zaman zaman matemde havaya silah sıkılıyor. Dün mesela İran İsrail'e vurduğunda burada silahlar sıkıldı. Sevinç olduğunu söylediler. Bir sevinç gösterisi olduğunu söylediler. Dün öyle bir silah sıkılmasına falan şahitlik etmedim, duymadım. Hani böyle bir kutlama havası olmadı Lübnan'da, Beyrut'ta. En azından ben tanıklık etmedim. Ama dışarıda, sokakta insanlar çok da şaşırmadıklarını söylediler. Çünkü Hizbullah'ın gücünün yitirmeyeceğini, Hizbullah'ın lideri evet Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından bir şok yaşadı Hizbullah yanlıları Lübnan'da. Ama işte Naim Kasım geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Şu an aslında Hizbullah'ı yöneten isim olarak adlandırılıyor. Ve şu an için bütün boş kadroların doldurulduğu görüşünde Hizbullah yanlıları ve çok da şaşırmış gibi görünmediler. Sokaklarda bugün dolaştığımda, insanlarla konuştuğumda. Bu arada Hizbullah yine evet çağrılarını sürdürüyor. Daha önce de açıklama yaptılar, lokasyonlar verdiler. Hayfa başta olmak üzere İsrail'de birçok noktada siviller çekilsin, oralar Peki. bizim hedefimizdir şeklinde Emrah. uyarılar yapmışlardı. O uyarılarını bir kez daha açıkladılar, söylediler. Emrah, bu şimdi bak Fulya da söyledi, sen de söylüyorsun. Hizbullah diyor ki İsrail halkına, ahalisine biz yine bombalayacağız, sığınaklara gidin, sığınaklara inin diyor. İsrail halkı Hizbullah'ın bu çağrısını ciddiye alıyor mu? Sığınaklara iniyorlar mı? Korkuyorlar mı? Öyle bir gözlenme var mı? Bak burası da canlı Hayfa şu anda. Evet, yani Hizbullah'ın bu tehdidini ciddiye alarak sığınaklara iniyor mu İsrail halkı? Ahmet. Ahmet Hakan, topyekun bir sığınaklara inen insanların olduğunu düşünmüyoruz ama özellikle kuzeyde yaşayanlar için bu geçerli olabilir. Tel Aviv'de, Hayfa'da hayat normal seyrinde devam ediyor. Yani burada arkamızda bir stadyum var. Az önce, dakikalar önce burada bir müsabaka gerçekleşti. Oteller var. Burada yine çok fazla eğlence kulübü var. Kafeler, restoranlar var. Yani şu an için sığınaklarına gitmişler diyemeyiz buradakiler için ama kuzeyde elbette Hayfa'da ve Nahariya, Akka ve sonrası için Kiryat Şimone'de yaşayanlar için bu bir tehlike çanı. Çünkü çok yakın mesafeden atış yapılabiliyor. Ama burayı da hedef aldıklarında siren çaldığında mesela kafede oturuyorsa bir kısmı başka bir güvenli alana kaçıyor. Oturmaya devam edenler oluyor. Bugün Hayfa'da aynı şeye tanıklık ettik. Bir saldırı gerçekleşti. Özellikle hava savunma sistemi bir roket atışıyla onu infilak ettirdiği dakikalarda biz yerimizden kalkıp görüntü almak isterken, ne olduğunu anlamaya çalışırken oturmaya devam eden aileler, çocukları da vardı. Yani çok böyle hepsi için geçerli bir durum söz konusu değil, en azından şimdi. Peki bir de şimdi Hizbullah dedi ya Beyrut'ta sükunet var dedi. Yani öyle çok bir zafer havası yok. Şaşkınlıkla da Fulya'nın verdiği bilgileri tekrar ediyorum. Şaşkınlıkla da karşılanmadı. Hani onlar bekliyorlardı. Onlar Hizbullah'ın gücünü koruduğunu düşünüyorlar filan dedi. Şimdi Hizbullah bir kutlama türü bir video değil mi Onur?
Abi gece yarısı, dün gece yarısı 12'de, 12 gibi böyle bakın nasıl yaşasın, başardık falan bir izleyebilir miyiz? Şunu tam ekran versek nasıl bir kutluyorlarmış, ne yapıyorlarmış? Tam bir propaganda. Evet. Hizbullah'ın şanlı tarihinden levhalar başlıklı bir propaganda videosu yapmışlar. Dün geceki saldırıdan hemen sonra bunu yayınladılar. Suriye'de de bazı camilerde selalar okundu Hizbullah'a yakın. Bu hani saldırıyı Evet, kutlamak. evet. Peki Netanyahu'nun morali bozuk mu Emrah? Ne yaptı Netanyahu? Öfkeli mi, sinirli mi Emrah? Netanyahu'nun morali açıkçası bozuk. Evet, nereden anlıyoruz? Bugün açıklamayı ilk etapta Golani üssünü ziyaret ederek gerçekleştirdi. Oradaki ifadelerinde çok acı verici bir saldırı olduğunu ifade ederek diyor ki Lübnan'ın her bölgesinde, hatta Beyrut'ta Hizbullah'ı acımasızca vurmaya devam edeceğiz diyor. Açıklamaları çok uzun devam ediyor ve sonrasında bizi yok etmeyi kendisine hedef edinen İran ve şer eksenine karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz, başaramayacaklar. Bu saldırının bedelini ağır ödetmeye de devam edeceğiz diyor. Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'ın tüm bölgelerinde Hizbullah'ı acımasızca vurmaya devam edeceğiz. Operasyonel hususlara, bunlara dikkat ederek oradaki askeri unsurları tebrik ediyor ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle konuştuğunda da aynı sözleri ifade ediyor. Onur, Saldırıya uğrayanları ziyaret etti. Tabii bir takım temennilerde bulunuyor ama Emrah, açıklamasının... bir dakika. Bu vurulan askeri üsse gidiyor değil mi Netanyahu? Bu orada yapıyor bu açıklamayı. Onur doğru mu? Ha. Vurulan üssü ziyaret etti. Vurulan üssüz ya. Yok mu böyle gitti bir dolaşsa şöyle bir baksak. Şimdi burada yaptığı açıklamaları anlattı Emrah. Yani bunları söylüyor. Yani çok acı bir olay bizim açımızdan, işte şöyle vuracağız, böyle yapacağız. Ha burası. Ha sizin söylediğiniz görüntüler bunlar değil mi? Tavan çökmüş Ahmet Bey. Ahmet Hakan, o videoda Ahmet Hakan. Evet. Evet Emrah. Ahmet Hakan, o video kaydının arkasında izlendiğinde, dinlenildiğinde patlama sesleri geliyor. Dışarıda herhalde o askeri üssün dışarısında, bahçesinde konuşmayı yapıyor. Patlamalar geliyor. Diyor ki Netanyahu, arkamda duyduğunuz bu sesler var ya, işte size karşı hazırlık yapan askerlerin şu anda eğitim çalışmaları. Bunlara iyi kulak verin diyor. Ha anladım. Böyle yaralıları ziyaret ediyor. Onu çok net bir şekilde duyup açıklamalarında da görebiliyoruz. Valla her şeyi güzel plan program yapmışlar. Ahmet Bey, bir Emrah soru sorayım müsaadenizle. Emrah o... Bir dakika. Hakan abi. Adam nasıl? Böyle öfkeli mi? Kızgın mı? öyle bir Vallahi hava yok. demin ben güldüm çünkü Zafer'in şeyi de hani böyle Ne dedi? Ben çok duymadım. da devre dışı bırakılacak bir şey değil gibi izlenim de Yok. oluyor ama ben bu konudan emin değilim. Olabilir yani. Allah aşkına şimdi bombalanan bir yerde sadece tavanda o göçük bilmiyorum ya. Tavanda Ya göstermiyordur adamlar ya. Böyle perişan durumunu Yani- göstermek istemez yani. Bu gayet doğal. Gidiyor askerde. Yani bu bir moral videosu yani Zafer. Kendi ulusuna, askerine, güvenlik güçlerine bir moral veriyor. Şimdi gidecek orada perişan halde. Ahmet Bey inşallah öyledir. Hani siz haklısınızdır ama bu akşam bu katiller eğer Beyrut'u yerle bir edecekse, havalarını da kapatacaklarsa o zaman işte o tezi ben daha kuvvetlenmiş görürüm. Yani burada
İşte dün böyle bir saldırı oluyor. Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü haberini dolaşıma sokuyorlar. Adam açıklama yapmıyor bir süre. Yani bir Genelkurmay Başkanı Zafer, bir öldüğü şeyi haberi merak ediyorum. ne kadar ciddi bir haberdir değil mi? Eğer ölmediyse bunu hemen Hayır, açıklarsın. kafamı şu kurcalıyor. Adam Beyrut'u bombalamak için böyle bir saldırıya 3 ihtiyacı gündür yok ki. şöyle zaten orada yanılıyoruz. Biden ona saldırma bombalama dedi ve üç ve Biden'ı Perşembeden takıyor beri. muydu yani? Hayır, Ama şöyle Perşembeden beri, arkadaşlar- Ahmet Bey, şimdi Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Adam bombalamadı. Niye biliyor musun? İran'a Bombalamadı. hazırlık yapıyorlar. Efendim? Peki. İran'a Ama hazırlık. İsrail medyası da şöyle Ahmet Bey, İsrail medyası da siyasi bana göre bir talimatlarla mühendislik. Netanyahu 3 gündür Beyrut'u bombalamıyor diye eleştiri yazıları yazmaya başlamış. Peki. Ama peşin satan ağa gibi oturuyor orada ya. Ya Ama adam tabii moral ya vermeye adam gitmiş bunu oraya. bu video Ağlayacak, Propaganda bu videosu. bu şey kare kare hesaplanarak piyasaya sunuluyor. Bu böyle boş bir şey değil Bu nasıl yani. piyasaya sunulduysa, sürüldüyse dün geceki görüntüler de öyle sürüldü. Ya olur Abi mu? bak Dün sen- müthiş bir moral bozukluğu, travma yaşadılar. Şimdi Arkadaş onu aynen düzeltmeye Abdülkadir çalışıyor. söyle ne olur ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adamlar oturuyorlar, tartışıyorlar. Bize nasıl böyle bir şey başımıza geldi? En seçkin askeri birliğimizi Hizbullah'a vurduk diyordunuz, bitirdik diyordunuz. Nasıl yaptılar diye böyle bir tartışma yapılıyor. Böyle bir prodüksiyon olur mu ya? Yani Ama yapmayın. son bir yıl herkesi şüpheci yaptı. Bak, Evet o, da, yani. o da var ya. Tabii Emrah- şüphe olur ama Emrah yani sormak Hizbullah'ı istediğim de tam bitirdik aslında- diyordunuz. Hizbullah geldi. Tel Aviv'de Golani birliklerini vurdu diye dünden itibaren hani bittiydi Hizbullah sorusu sorulmaya başladı. Bu şeyde öldü söylentisi nereden çıktı Emrah? Genelkurmay Başkanı bu saldırıda öldü İsrail'in. Nereden nasıl çıktı? Şey deyince- İsrail'in Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü söylentisi. Bilmiyordum onu. Dur dedi orada. Arap medyasında Bu Arap medyasında Hangisi? Bir dakika. İran'da Hangisi yayıldı. abi Genelkurmay Başkanları? İran kaynaklı bazı şu haber adam. siteleri Şu bunu, adam. Herzi Halev Bu adam da gitmiş yani saldırıya uğrayan yere gidiyor. Bu görüntüler Orada oradan. oldu. Bu görüntüler de oradan. Tabii Değil mi Onur? orada Yanlış olduğu bilmiyorum. zaman vuruldu deniliyor Ahmet Bey zaten. Emrah'cığım çok özür dilerim. Şimdi dinliyorum. Ahmet Bey, bu açıkçası saldırı gerçekleştikten hemen sonra bir takım Arap aslında ve İran kaynaklı yayın yapan kuruluşların bir anda Herzi Halevi'nin fotoğrafını paylaşıp burada hedef alındığını söylediler. Hemen anında İsrail medyası da buna tepki gösterdi. Hayır orada değil, orada değildi. Nereden çıktı bu? Bu bilgi yanlış. Özellikle Arap medyasını bilgilendiren, Arap dünyasını bilgilendiren İsrail'in ordu sözcüsü şunu söyledi. Asparagas bilgiler, yalan bilgiler, böyle bir şey yok dediler. Tabii birkaç saat içinde açıklama yapacak dediler ama belki yaralanmış da olabilirdi. Belki orada olup yara da almamış olabilirdi. Yani orada olup da bu saldırıda yara almadan da çıkmış olabilirdi. Birkaç saat içerisinde açıklama yapacak dediler. O açıklama olmadı. Ertesi sabah açıklama oldu. Hani sadece yaralanmak veyahut da hayatını kaybetmek de burada tek bir açıklama değil. Oradan sağ ve yara almadan da kurtulmuş olabilir. Ama Orada mı, değil orada mi? olup bu İşte işin o tam içerisinde bilinmiyor. bir tane Orada çalışma mıydı, olabilir. değil miydi? Bunu da tam konuşuyorlar bilinmiyor. ama İddialar e, orada ama daha sonra sağ olduğu, hatta Emrah eğer müsaade edersen yönlendireyim o soruyu. Dün gece şöyle bir açıklama işittik resmi makamlardan, İsrail'den. Halevi yaşıyor ve birazdan açıklamalarda bulunacak dendi. O biraz gelmeyince şüpheler iyice arttı. Doğru. Ve Hatta Halevi onlarla yemekte birlikteydi. O sırada vuruldu. Peki Emrah orada mıydı, değil miydi? Bu bilgi netleşti mi? Ya İsrail ne diyor? Oradaydı, herhangi bir şey olmadı. Hayır, alakası yok, orada değildi. Hangisi? Ahmet Hakan şöyle söyleyeyim. O günün sabahında Savunma Bakanı Yoav Gallant'la birlikte İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Savunma Bakanı Yoav Gallant nereye giderse hemen hemen yanında olmaya çalışıyor. Üst bölgesinde askeri birlikleri ziyaret ediyordu. Ben bunu gördüm ama oradadır diyemiyorum. O üssü de ziyaret ettiğini, kuzeydeki bir takım üsleri Yoav Gallant'la ziyaret ettiğini o gün
açıklamalarından biliyorum. Paylaşım yapmışlardı. Kuzeyde Hizbullah'ı yok edeceğiz. Çok başarılı işler yapıyorsunuz demişlerdi. Onun akşamında gerçekleşti. Ya muhtemelen bölgede bir yerde. Ahmet Bey zaten bu Golani Tugay'ı gerek Gazze'ye girişte gerek Lübnan'ın güneye yapılan o harekat ve saldırılarda en çok adı geçen ve kullanılan bir yapı. Dolayısıyla oraya ziyarette bulunması, çünkü Lübnan'a bir saldırıdan bahsediliyor. Saldırı anında orada olup olmadığı belli değil. Yani o belli değil ama ziyarette olma ihtimali kuvvetli. Burada o açıklamanın gelmemesi nedendir bilmiyoruz. Yani çünkü İsrail resmi makamlarına göre Halevi birazdan sağ olduğunu gösteren bir açıklama yapacak dendi ve o açıklama hiç yapılmadı. Nedeni nedir bilmiyoruz. Ama o açıklamanın gelmemesi öldüğü ihtimallerini kuvvetlendirdi. Daha sonra o fotoğraflar ve görüntüler paylaşıldı birliğe yaptığı o ziyarette. Peki neden o kadar saat İsrail bekledi? Benim Genelkurmay Başkanım yaşıyor, niye demedi? Ha dedi, birazdan da konuşma yapacak Yani, dedi ve konuşma bölümü geldi. Onu yaptırmadı elbette, onu söyledi, bir açıklama yaptı ama yani canlı kanlı insanların karşısına çıkartmadı Genelkurmay Başkanı'nı. Neden? Neden bu işin köpürmesine izin verdi? Ya burada yani Zafer'in dediği teze ihtimal İsraillere dahilinde sorun. nasıl? Onu İsraillere sorun diyorum. Ya şimdi hayır, gidelim, ondan tez sonra diye tahmin bize yaparız, yorum yaparız da. Yani şöyle, bu da sadece yani bence göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Zafer, şimdi o diyorum. konuda ben sana Yoksa katılıyorum. ben aman burada İsrail'e hiçbir şey yapamazlar noktasında değilim. Elbette ki yapsınlar zaten. Yani ben İsrail'in ancak askeri güçle duracağına inanıyorum. Ama yani burada hani bugüne kadarki yaşadıklarımıza, gördüklerimize çok uygun düşmeyen bir süreç işliyor sanki. Zafer, işte ben orada sana katılıyorum. Biraz önümüzdeki Bir reklama süreci gitmem lazım. bir görmek lazım. Yani eğer bunun arkasından büyük bir saldırı geliyorsa o zaman Zafer'in teorisi biraz daha ete kemiğe bürünüyor. Bakalım ne olacak? Yani İsrailler böyle kendi karizmalarının çizilmesinden hoşlanmamışlardır. Yani bu İsrail karşıtlarını sevindiren, İsrail dostlarını da üzen bir durum.